Kes. Hadi başlayalım. Hadi başla. Hadi sen başla. Evet arkadaşlar, bugün eşim benimle video çekmek istediğini söyledi. Konuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Soracağı sorularla ilgili hiçbir fikrim yok. Konumuz arabalar. Ay evet, güzel. Kanada'daki arabalar. Şimdi Seviyorum. birinci sorudan başlayalım. Kanada'da en popüler arabalar. Arabalar. Bu arada ben bütün cevapları kendime göre vereceğim. Kişiden kişiye tabii ki bütün seçenekler, istekler, zevkler değişebilir. Bana göre Kanada'da en popüler arabalar Japon arabaları. Çünkü buranın iklimine göre bayağı sağlam araçlar. Kanada'da neden bu kadar fazla pick-up ve büyük arabalar var? Büyük arabalar Kanada'nın kendi yerel halkının ilgisini çok çekiyor. Bu bir nedeni. İkinci bir nedeni de hava şartları burada çok zor olduğu için güçlü arabalar lazım. Büyük arabalar da genelde güçlü arabalar oluyor. Motorları büyük oluyor. Bu yüzden yani burada çok pick-up vesaire, trak tarzı araçlar görmeniz mümkün. Ve Kanada'nın zaten kendi kültüründe bu olduğu için yani her şey büyük. Biralar Evet. büyük, cipsler büyük, çikolatalar büyük, arabalar büyük, televizyonlar Nutellalar büyük, büyük. Nutellalar büyük. Beyaz eşyalar aşırı büyük. Evet, o yüzden yani bu soruyu böyle cevaplayabildiğimi düşünüyorum. Kanadalıların kendileri de seviyor. Bizim de hoşumuza gidiyor Tabii canım. açıkçası. Bu arada şöyle de bir şey var. Ülke çok büyük. Hı hı. Ülke büyük olduğu için yollar büyük. Yollar büyük olduğu için Evet. arabalar büyük. Böyle bir açıklama olabilir mi? Evet, evet gerçekten Yani öyle. bir de daha mı güçlü oluyor büyük araba olunca? Değil. Evet, yo daha güçlü oluyor. Şöyle tabii ki daha güçlü. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Ufak arabalardan da çok güçlü olanlar var. Hiç araba konusunda fikri olmayan insanlar için böyle anlatıyor. Ama büyük arabaların genelde motorları büyük olduğu için daha güçlü anlamına geliyor. Soğuk iklimlerde en güvenilir arabalar hangiler? Ben araba alırken burada iki tane arabamız var. Bunu da alt yazı olarak geçeyim. Trak olarak Ford'u seçtim. Normal SUV olarak da Honda'yı seçtim. Çünkü Honda'nın şanzıman motor zaten dünya genelinde ilk sıralarda sağlamlık konusunda. Yani soğuk iklimlerde Japon'dan burada şaşmamanızı tavsiye ediyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Arabalar soğuk kışta nasıl performans gösteriyor? Özel bir bakımı, özel bir alışkanlıkları var mıdır? Yani özel bir bakımı zaten antifriz kullanıyorsunuz. Yani soğutma suları vesaire. Yıllık rutin bakımları yaparsanız özel bir bakıma gerek yok. Çünkü buradaki bakımların hepsi soğuk hava şartlarına göre yapılıyor zaten. Bayi buna göre size zaten orada o bakımını yapıyor. Size söylüyor böyle böyle olması gerekiyor diyor. En kötü zaten bilmediğiniz bir şey varsa aldığınız aracın kitapçığında vesaire orada Kanada koşullarına göre, Kanada piyasasına göre bunlar orada belirtiliyor. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi kış lastiği takmak zorunda mıyız? Tabii ki. Eğer ki zaten ben İzmirliyim, Antalya'da yaşadım, Fethiye'de yaşadım. Hep ılıman, sıcak iklimlerde yaşadığım için hiçbir deneyimim yoktu yani karla ilgili. Buraya gelince deneyimledim. Kesinlikle kış lastiği takmalısınız. Hatta bizim bile yani hatırlıyor musun araba kayıyordu. Evet, bir Evet, gün bu riskli. hatırlıyorum. İnanılmaz bir kar vardı. Şehir merkezindeydik. Çok kötü araba kayıyordu. Bir de bizim güzel bir kış lastiğimiz Hı. vardı, çivili. Evet. Ona rağmen yani buz yoktu. 17, Altında evet. buz var mıydı? Vardı galiba. Ve lastiğimiz ödüllü lastik. 17 sene bir yarışmada hani satan adam böyle sattı bana. Güzel pazarlama. Evet. Seviyorum ama ben de ne yapayım. Neyse işte o lastikler bile Kayıyor. kayıyor. Kayıyor yani ne Ama olursa çok olsun kar kayıyor. olduğu için. Evet. Evet. Ki zaten Kanada'nın bu kendi sorunu. Yani yollar berbat çünkü soğuğa dayanamıyor. Aslında yani şehirler arasındaki yolların çoğu çok güzel ama şehir içleri hem aktif dolaşımdan yani diğer araçların Evet. dolaşımından dolayı ve devamlı kar veya yağmur veya herhangi bir doğa olayı gördüğü için aşınıyor. Aşındıkça çukurlar oluşuyor ve bunu zaten belediye devamlı onaramıyor yani. Sürekli yapıyorlar. Sürekli bir Yok şey var. kışın bir şey yapamıyorlar Evet. soğuk hava şartlarından dolayı ama Yazın yazın her full. gün construction yani inşaat alanı her Evet. yer.
Bir gün gidiyorsun hiçbir şey yok. Yol Ertesi gün o evet çukur olmuş. Nasıl olmuş bilmiyorsun. Arada çok parlıyor senin ne? Ha evet bilekliğin. bu Nastya yaptı kızım. O Çok yüzden takıyorum. yakıştı. Yoksa yani Çok hiç yakıştı. tarzım değil. Tam özür dilerim. Şimdi başka konuya geçelim. Kanada'daki sürüş tarzı. Bu arada ben başlamak istiyorum. İlk geldiğimiz, hatta şu an gözlerimde canlandı. Gidiyoruz, arabalar çok büyük, yollar aşırı büyük. Böyle sesler, bu traklar bir ses veriyor. Evet. Aşık oldum hemen bu traklara, bu pick-up'lara. Ondan sonra bir de herkes çok kibar. Beklerler. Siz durun mesela yolun ortasında. Hiçbir nedeniniz olmasın. Araç vardı. Herkes çok sabırlı. Evet. Bu yüzden yani Kanada'da özellikle trafikte soru neydi bu arada? Kes. Trafik çok kolay. Türkiye'ye göre çok kolay. Sürüş tarzı. Sürüş tarzı olarak yani direksiyon kabiliyeti olarak tabii ki hani Türkler gibi ne bileyim yani bu tabii ki benim düşüncem. Belki daha iyileri burada vardır. Daha belki iyidir buranın tarzı ama Türkiye'de yani Türkiye trafiğinde araba kullanıyorsan burada kesinlikle rahat edersin. Herkes kurallara uyuyor. Evet. Mesela orada bir stop varsa illaki stop yapmak zorundasın. Stop, 3 saniye dur mi? işareti olan evet 3 saniye 3 araban saniye, durması evet. gerekiyor. Tekerleğin dönmemesi Baktın lazım. sağa, sola, sağa. Ondan sonra evet. Rezil oldum şu an. Evet, sağa sola. Baktın her yere gittin. Yani herkes çok Sabırlı. Bizdeki evet. gibi değil. Bizde Evet. şu kadar boşluk Bir olsun de doldurur orayı. şunu da söylemek istiyorum. Böyle uzaktan yola bakınca böyle araba aynı mesafe. Araba aynı mesafe. Araba aynı mesafe. Şey gibi, manzara gibi. Herkes aynı duruyor. Yani Yani burada böyle hiç kimse böyle yanaşmıyor. burada 7 metre kuralı yani aktif olarak kullanılıyor. Yani öndeki aracın arka stop lambalarını ve tampon ve tekerlek dahil bütün her şeyi asfaltla beraber direksiyonda oturduğun zaman görmen lazım. Hatta sınava belki buraya gelip sınava girecek insanlar için de bu çok güzel bir örnek. Sınavda da buna çok dikkat ediyorlar. Direksiyon sınavında özellikle. Yani buna dikkat etmeleri lazım eğer sınavı geçebilmeleri için. Çok kuralcılar. Evet, bir sürü kural. Evet. Sağ yani Onların başka bir video yaparız yani evet, çünkü yani çok hiç fazla bana var. göre değil. Polis. Hı hı. Polis hızına bakıyor mu? Polis durduruyor mu? Polis yolda Yani çeviriyor mu? açıkçası Türkiye'deki radar mantığı yok. Ama tabii ki belli yollarda, şehirler arası olsun, şehir içi olsun, belli yerlerde hız denetimi yaptıklarını ben düşünüyorum. Çünkü bir kere yani Calgary'de özellikle sen hatırlıyorum ceza yedin. Unutmuyorum. İlk ceza benim de değil mi? Evet 50 ile gidilmesi gereken yerde 70 ile gitmiş. Adam beni kıyamamış, 60 yazmış. 60 cezası ödedik. Evet, 100, Teşekkürler 110 dolar polis hanım. galibaydı. Ceza ödedik. 125 diye hatırlıyorum. Öyle mi? Ben Bilmiyorum 110 110 da olabilir. Neyse. Ben zaten hep fazla hatırlıyorum. Sen hep eksik anlamadım yani ben. Niye öyle oluyor? Abartmış olabilir misin? Niye 15 dolar mı Bilmiyorum. abartacağım hayatım? Bilmiyorum. Yani hep Neyse fark etmiyor. evet ödedik. Ödedim. Neyse. Sen de ceza yedin. Ben de yedim. Stop sign'da durmadım diye. Onda da neden? Onunki daha kötü. Ama neden? Açıklayayım. Sabah köründeydik çünkü. Sabahın körü 1, 2, 3, 4 Nastya 5 kişi şeye gidiyoruz. Dağlara Dağlara gidiyoruz. gidiyoruz. 3 saat, 3,5 Annem saatlik bir yol var. gelmiş. Evet. Annem geldi. Sabahın köründe herkes bir şey söylüyor. Hani çıktık çıkamadık. Yani Heyecanlıydık. evet. Yaşadığımız bölgede de hiç polis Sakindi olmazdı hep. yani. O gün de olası tuttu. Evet. Ben de 50 ile falan gidiyorum ha. Hızlı da gitmedim Sadece ama. durmadın. Evet sadece durmadan. Araba yok, hiçbir Tık şey yok. 400 dolar mı? Kaç? 450. 450 Bak, dolar. Evet. 400 dolar diyordu. Ama Benim ama cezalarımı gene ben ödedim. yapatıyor. Ama gene ben ödedim. Evet. Ay tamam. Ama komikti yani. Bir Evet. bakıyoruz arkamızda polis. Yolumuz Evet. var. Hazırlandık. Bilmem nesi kahvaltı Ben beni yapacağız. kelepçe falan alacaklar sandım. Stop öyle bu İlk arada. defa çünkü. Yani yani en ciddi cezalardan biri yani stop sign'da durmamak. Evet. Dur işareti olan böyle stop yazılı dur işareti olan kırmızı tabelalar var. Orada durup
Sağına soluna bakıp 3 saniye tekerlek hareket etmeyip ondan sonra hareket etmen gerekiyor. Ben bu cezayı yedim. Ama Neyse. ben de cezayı yedim mi en iyisini yemiyorum. Evet. Evet. Her zaman iyisi hocam. Türkiye'deki gibi yarış veya modifiye araba kültürü var mı? Tabii ki var. Hem de yani tabii ki yani Türkiye'yi kötülemek gibi bir niyetim yok ama yani burada bulunan araçlar harbi yani V6, V8 modifiyeli arabalar var. Türkiye'de de tabii var da burada olanak daha çok ya da nasıl diyeyim burada imkan daha kolay. Türkiye'de bir araba yani V6, V8 bir araba toplamaya kalksan herhalde bir ev parası harcarsın. Harbi toplamaya kalksan. Ama burada daha kolay ulaşılabilir. Çünkü bu adamların kültürü bu. Yaşlı dedeler mesela dersiniz yani mesela benim dedem 84-85 yaşında yani o arabaya binmez. Ama burada 84-85 yaşındaki adam o arabaya biniyor. Zaten diyor ben gideceğim kardeşim yani anladın mı? Evet, Yani burada gitmişken sağlam gideyim diyor. O arabadan vazgeçmiyor. Çünkü adamın bir sonraki ay derdi yok. Biraz da ekonomiyle de alakalı. aslında Kanada'da onların, pardon bölüyorum, başka bir onların şeyleri emeklilikte onların hayatları başlıyor. evet. Oraya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, kabriyolet Hı hı. alıyorlar. Ve bir de ben de çok özür Hı dilerim hı. lafını böldüm. Bir de adamların zaten burada hani yapabileceği başka bir yani tabii ki vardır. Ama mesela Geziyorlar, bu hayat yaşıyorlar. evet. Spor yapıyorlar. Başka bir şey kalmıyor yani Kanada'nın Evet. aslında yani Devlet, baktığın zaman. yani onlar bütün hayatı bunun için çalışıyorlar. Devlet Hı onların hı. paralarını Hı biriktiriyor. hı. Ondan sonra onlar güzel güzel yaşıyorlar. Neden Kanada'daki arabalar Türkiye'ye kıyasla bu kadar ucuz görünüyor? Bunun çok basit bir cevabı var. Vergi. Vergi. Evet. Ama bunu herkes biliyor zaten. Evet. Yani çok basit bir soru. Vergi. Vergi, vergi, vergi. Evet, Başka ama bir şey değil. aslında vergiyi çıkarsan fiyatlar Yani tabii aynı mı? canım. Şöyle Yani bir şey. Her e, firmanın ülkelere göre uyguladığı bir belli satış politikaları var. Bu politikalar tabii 3 aşağı 5 yukarı genel olarak aynı. aylık araba masrafları ne kadar? Benzin, O sigorta ve depends. bakım. Yani şöyle bu kişiye göre değişir. Biz şu an bir tane 2011 model Ford 3.5 motor tırağımız var. Bunu niye özellikle söylüyorum? Benzin masrafı için. Çok yakıyor. Evet. Yani çok bana göre yakmıyor. Aslan'a biniyorsan yemini esirgemeyeceksin yani. Bu benim görüşüm olduğu için. 400 beygir bir araba. Bir tane de 1.5 2022 model 200 beygir Honda CR-V Black Edition'ımız var. Bunların ortalama yakıt maliyeti yani 150 dolar bir depo benzin yakıyorum ben. Bir ayda Ford için, trak için evde olduğum zamanlarda. 80 dolar da bir depo sen yakıyorsun. 200 kaç yaptı? 230 dolar. 230 dolar sadece benzine gidiyor bir ayda. Bir Hani bu ayda. klasik yani. İki araba kullanıyorsak. Evet, kart da işe gitti geldi. Ben evdeysem genelde işe gitmiyorum çünkü yaşadığımız yerde çalışmıyorum. Hep şehir dışında çalışıyorum. Evdeysem genelde ben markete, bakkala, çakkala Yani geliyorum. ihtiyaçlarımızı iki arabayla Evet, karşılıyoruz. karşılıyoruz. 230 dolar civarında benzin masrafımız oluyor. Onun haricinde 390 dolar sigorta ödüyorum. Bu İki taraflı. iki taraflıdan kasıt şu. Kanada'da şöyle bir sistem var. Arabayı aldın. Tamam. Sigorta şirketleri sana soruyor. Bu arabayı kim kullanacak? Sen oraya diyorsun ki ben kullanacağım. Eşim kullanacak. Bakıyor onun geçmişine. Senin geçmişine bakıyor. Ona göre bir fiyat çıkartıyor. Eğer sadece ben kullanacağım dersen senin geçmişine bırakıyor. Senden başkası o arabayı kullanamaz. Biz iki arabayı da iki taraflı yaptık. Normalde British Columbia'da şu an ödediğimiz 390 dolar para ben Calgary'de yaşarken Alberta eyaletinde 600 dolar para ödüyordum aylık. Hatta ilk Yani bu başta feci bir şey 650 yani. yaptılar. Evet, Hatırlıyor evet. musun? Sonra ben biraz kavga dövüş, biraz konuştuk dedik şöyle olur böyle olur. 600'e indirdiler. Düşün. Türkiye'de mesela benim 9 senelik geçmişim var. 2016'da aldım ehliyetimi. 9 senelik geçmişimi Kanada'da sadece 3 senesini sayıyorlar. Çünkü yabancı bir ülke, yabancı kurallar. Burada en basit yolda giderken sol şerite geçeceğiniz veya sola döneceğiniz şöyle bir hareket yapmanız lazım. Ben bu hareketi Türkiye'de yapsam babam benim kafama bir tane vurur. Sen ne yapıyorsun oğlum der yani. Böyle duruyorsun. Şöyle kafanı çevir. Yani bunun adı shoulder check. Bunu yapmak zorundasın.
Bizde tamamen bu acemilik yani hani. Ama burada böyle kurallar var. O yüzden bu adam diyor ki evet kardeşim senin 9 senelik geçmişin ya da 10 senelik ya da 50 senelik geçmişin olabilir ama burada kurallar başka. Aylık ödüyoruz. Türkiye'de yıllık Evet, burada ödüyoruz. aylık. Burada aylık. Evet. Yani 300 bilmem nesi dolar aylık ödüyorsak 4000 Hı 5000 hı. falan yıllık oluyor. 230 dolar benzine gitse 390 dolar sigortaya gidiyor 620 dolar. Üstüne de ben Honda'ya 535 2 haftada bir ödemeyle yani 1070 de o olsa ya 1700 dolar sadece arabalara gidiyor şu an aylık. Bazı aylar yağ değişimi vesaire bir şey olduğunda 2000'e çıkıyor. Yani Evet. Bir de o biz şu tamamen an küçük size bağlı. şehirde yaşıyoruz. Calgary'de Evet. yaşarken biz 2 haftada bir kez mutlaka Depo benzin, dolduruyorduk. evet. Burada ayda bir kez. Evet. Şimdi yavaş yavaş Hı hı. sonuna doğru gidelim. Kanada'da leasing mi yoksa kredi mi? Leasing bu arada Türkiye'de var mı? Türkiye'de böyle bir şey yok. Ne olduğunu anlatalım ilk önce. Leasing şöyle bir şey. Arabayı bayilerden kiralıyorsunuz. Adam sana diyor ki kardeşim benim 2025 model arabam var ya da neyse. Yani tam yıllarını bilmiyorum ama genelde hep yeni model arabalar oluyor. Al bu arabayı ben sana vereyim. Bu araba senin olmasın. Ama bana aylık normal yani kredi çekeceğinden daha az bir ücretle bu arabayı kirasını ver. Bu arabaya bin. Bunun yeni modeli çıktığı zaman sözleşmenizde örnek veriyorum bir sene, 2 sene. Tam onun kurallarını bilmiyorum. Çünkü ben leasing'e karşı bir insanım. Ne olursa olsun benim olacak. İsterse ben yani 2025 veya şu an 2025 yılındayız. 2025 model bir arabaya binmektense 2011 model, 2010 model, gerekirse 2000 model olsun, benim olsun kafasında olduğum için yani leasing'e karşıyım. Tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Ben mesela örnek veriyorum. Kredi çektiğimde biweekly 535 ödüyorum. Adam leasing yapıyor. 2025 model araba 200 dolar ödüyor. 235 dolar ödüyor. Bu Arabasına arada göre değişiyor. Bir saniye. Çok önemli bir kural var. Ama leasing'in de şöyle bir kötü bir yanı var. Sigortayı siz seçemiyorsunuz. Ben mesela iki taraflı yani hem ben birine çarparsam hem biri bana çarparsa ufak bir meblağ karşılığında eğer ki ben birine çarparsam arabamı yaptırabiliyorum. Kendi arabam için. Karşı tarafınkini zaten sigortam karşılıyor. İki yönlü koruma yaptırıyorum. Ama mesela leasing yaptırdığınız zaman arabanın sahibi siz olmadığınız için size bu leasingi yapan bayi diyor ki bunları yapacaksın. Bunları yapacaksın dediği zaman da örnek veriyorum. Ben şu an iki araba 390 dolar ödüyorum. Sen sadece bir arabaya gideceksin 400-450 dolar. Yaşadığın bölgeye ve yaşadığın şehirdeki oturduğun semte kadar bunlar etki ediyor. Mesela örnek veriyorum. Bunu da çok güzel açıklayacağım şu an. Biz Calgary'de yaşarken Shaughnessy bölgesinde yaşıyorduk. Calgary'ye gelenler veya orada yaşayanlar bilir. O bölgeden önce de downtown taraflarında yaşıyorduk. 17 aslında tam downtown değil ama downtown'a yakın olduğu için bizim orada tek arabamızın ödediğimiz sigortayla diğer bölgeye Shaughnessy bölgesine geçtiğimiz zamanki ödediğimiz sigorta bir olmadı. Çünkü adam sana diyor ki sigorta şirketlerinin mantığı şu şekilde. Sen diyor şehir merkezine yakın yaşarsan daha çok trafikte olacaksın. Daha potansiyel kaza riskin daha fazla olacak. Ama şehir merkezinden biraz dışarıya çıktığın zaman senin potansiyel kaza riskin daha az olacak. Çünkü daha az araç olacak ve daha az insan olacak. Çünkü herkes işe şehir merkezlerine gidiyor. Yani mantık bu şekilde ilerliyor. Yani bunları da leasing yapan firmalar kullanıyor. Yani açıkça kullanıyor yani adam ekmeğinde yani umurunda değil senin ona şey yapacağın. O yüzden ben leasing'e karşıyım. Bana göre her zaman benim olsun kardeşim. İsterse benzin dökeyim yakayım yani anladın mı? O saatten sonra kimseye hesap vermem, polislere hesap veririm. Bu kafada bir insan olduğum için o yüzden araç almak yani leasing kesinlikle bende yok. şöyle bir şey Hı hı. hatırlıyorum leasing için. 2 senelik galiba Ha, bir de alıyorsun. evet 2 sene sonra bunu financing'e çevirebiliyorsun. krediye yani çevirebiliyorsun. Yani 2 sene kullandım, Hı hı. ödedim. Araba
benim olsun Hı diyorsun. hı. Arabayı beğendim. Ne kadar ödediğimi Hı hesaplıyorlar hı. galiba. Kalan tutardan size finance Kredi yapıyorlar. yani Kredi kredi yapıyorlar. yapıyorlar. Ama bunun da şöyle bir mantıksızlığı var ve sizi burada şöyle bir şeye zorluyorlar. Her arabanın mesela 2 sene içerisinde senin yıllık kullanman gereken kilometreye kadar sana bir sınır belirliyorlar. Diyorlar ki bir sene içerisinde 10 Evet, bin o da var. kilometre kullanabilirsin. Ama sen hani ben mesela hatta ben değil yani Katya yani 25 bin kilometre yol yapmışız. Çünkü Honda'yı devamlı o kullandı. Tabii ki ben de kullandım ama genelinde o kullandı. Bir sene içerisinde 25 Calgary'de yaşarken 25 bin kilometre yapmışız. Yarım saat çünkü git gel. Yarım saat Sadece iş. iş yani hani. Sadece iş, market Ben 2 söylemiyoruz. haftaya ya 2 hafta şehir dışındaydım, bir hafta evdeydim. Bir haftanın zaten bir günü gel, bir günü git. 5 gün evdeydim. 5 gün içerisinde zaten arabaya çok binemiyordum. Ama hani bunu yapıyorsunuz mecbur büyük şehirlerde yaşıyorsanız. Bunu da leasing şirketleri kullanıyor. Sana arabayı leasing olarak kiralıyor. Ondan sonra sen bu arabayı sınırı aştığın zaman belli bir para ödemek zorundasın. Ama bunu hani sana ödetmiyorlar da kalan para üzerinden sana kredi veriyorlar. Aslında yani ekmeğindeler yani açıkçası o yüzden ben karşıyım. Direkt gidip 9,49'dan 15'ten de hani 15 faiz oranından bile olsa fark etmiyor. Hani araba alıp kendi araban sonuçta ne olursa olsun onun borcu bittikten sonra sana ait olacak. 3.000 dolar da olsa 5.000 dolar da olsa ben bu kafada olduğum için o yüzden leasing'i önermiyorum. Evet ama şöyle bir şey ekleyeceğim Hı sonuna hı. doğru. Mesela adamın hiç parası yok ama hiç. Evet, o zaman leasing O zaman yapabilir. leasing yani benim araba ihtiyacım var. Benim hiç param yok. Bir şekilde işe gidip gelmem gerekiyor. O zaman leasing olabilir. Yani Bu arada leasing'de Uber falan vesaire bunları da yapamıyorsunuz. Yani Uber dediğim taksicilik. evet, Burada taksi şeyi Uber diye geçiyor. bunlar yasak. Evet yasak. Ama Uber yani var onun da zaten yolu var. İstanbul'da Evet. vardı Uber. Ya onun da yolu var. Beni bul. Beni ara. Şu anda hangi arabaya sahipsin ve bunları neden seçtin? Evet hemen anlatayım. Şimdi 2022 model bir Honda Black Edition'ımız var. Black Edition da bu arada full artı full demek. Yani XLE, XLE, ondan sonra Sport, ondan sonra Touring, Touring. Daha sonra da Black Edition. Black Edition işte o yıla özel çıkmış. Yani arabanın içi her yeri vesaire Black, özel siyah, Honda amblemi vesaire. 1.5 motor, turbo şarj olan bir araba. 200 beygir gücünde. Evet, arabayı çok seviyorum. Çünkü arabanın içinde sadece soğutma yok, koltuk soğutma yok. Bir de masaj yok. Evet, bunu hep klasik olarak söylüyorum. Onun haricinde yani cam tavandan, moonroof diyorlar burada. Cam tavandan tut. Kademeli yani kademeli 3 kademe kapanmaya kadar. Zaten sunroof, işte açılma muhabbeti. Bunu seviye aldık koltuk ısıtma. Ondan sonra yol tutuş yani ne deniyor ona Türkçesini unuttum. Şerit takip, direksiyon ısıtma. Yani bir sürü özellik var. Arka kamera vesaire. Kör nokta algılayıcı vesaire. Bir sürü. ABS, ESC. Neyse, bunu Evet, neden seçtin? evet. Çünkü şöyle, Aylarca oturdun, evet, baktın, yani yaklaşık, kafa evet, yedin, çok seçtin, çok baktın. dünyada tutulan nereye giderseniz gidin bana göre 2 tane marka var. Yani bunların ikisi de Japon. Tabii ki ben buraya gelmeden önce Mercedes hep hayallerini kuruyordum ama yani burada Avrupa'ya arabalar biraz daha zor. Çünkü parça tedariğinden dolayı ve ustasını bulmak zor herhangi bir arızada. Ben Honda'yı seçmemin sebebi Toyota'da alabilirdim. Toyota daha belki şanzıman olarak yani Honda ile birbiriyle yarışır ama benim gözümde Honda hem bir de hani arabayı aldığımda 26 yaşındaydım. Şu an 27 yaşındayım. Biraz daha genç işi. Bir de Toyota'nın 2000 yanlış bilmiyorsam bilmiyorum belki daha bilenler vardır ama 2022'den sonra içinde kullanılan plastikler geri dönüşüm plastiği kullanılıyor. O yüzden biraz daha Honda yani bir de zaten iki arabayı koyun zaten hani Honda demeniz lazım yani çünkü böyle yani anladın mı yani bunun başka bir açıklaması yok. Bir de seviyorum. Yani jantlarından yani fabrika çıkışlı o orijinal egzozlarına kadar çift egzoz var bu arada. Hani araba zaten hem böyle bir hayvan gibi sürebiliyorsun ki hayvan olması gerektiği yerde bir arabanın hayvan olması gerekiyor. Bazen de gerçekten uzun yol yapacağın zaman ekonomi modunu al. 6,5 litre yakıyor 100 kilometrede. Ben bunu sportta kullandığım zaman 8,5'a 9'a kadar çıkıyor. Ki ortalama normal hani hiçbir şey açmazsam normal modda 7,5-8 litre yakıyor.
Yani istediğim her şeyi 200 beygir gücünde olduğu için bu arabada alabiliyorum. Hem bakımları olsun vesaire bunlar çok kolay. Çünkü Kanada'ya hava şartlarının yani dayanıklık konusunda yani çok güzel bir araba. Zaten yani bu zamana kadar hep kapalı garaj vesaire öyle sakladım. Seviyorum, pişman da değilim. İkinci arabamız Ford Truck. Ford'a gelecek olursak ben Ford seven bir insan değildim. Ama şöyle bir şey, burada gerçekten truck alacaksanız tabii ki Dodge'un dolu kasalarına bir şey demiyorum ama yani Dodge biraz daha çürümeye yani kaporta olarak çürümeye daha yakın hissediyorum bana göre. Bu kişiden kişiye göre de değişebilir. Bir de Amerikan malı yani. Bir de bunların Ford'ların ben süper Crevi'ni aldım. Böyle koldan Amerikan usulü koldan çekmeli. 3.5 motor EcoBoost modelleri normalde turbolu olduğu için turbo herkes işte problem vesaire diyordu. 5.0'ları vardı V8. Aslında onları istiyordum ama benim aldığım arabada turbo komple elden geçirilmişti. Bir de alan arkadaş sağ olsun Arap'tı kendisi galiba. Yani zaten bu arada ben burada Kanadalı'dan çünkü gerçekten Kanadalıların yani yarısının böyle bir kültürü yok. Seven de tam seviyor ama ülkenin nüfusu çok fazla olmadığı için sevmeyen kısma denk gelirseniz arabaya gerçekten yani hiç bakmıyorlar. Har vurup parmağı savuruyorlar. O yüzden o Arap arkadaşlar sağ olsun güzel hani beni karşıladı. Her şeyi istediğim gibi yaptı. Her şeyi bana açıkladı. Ben kendim çektim. Sağ olsun buradan Raşit abimiz var. Ona sevgiler, saygılar. O geldi tamirci Türkiye'de kendisi baktı. Yani o da dedi alabilirsin falan filan. Ben tabii yani ne kadar çok sevsem de bir usta değilim. Yani kendime göre ilgim var sadece. Yani ondan sonra bu Ford'u aldıktan sonra zaten anladım ki burada gerçekten bineceksen Ford'a bineceksin. Çünkü 400 beygir gücünde bir araba. Bir de benimki uzun kasa 6.5 long case diyorlar. Ya anlatılmıyor ya gerçekten. Bizi çok yardım etti Evet. o zaten. Çok bir de uzun kasa olmasının en büyük avantajlarından biri Calgary'den taşınırken buraya mesela arkasına bir tane römork bağlayıp koca evi taşıdım. Yani bunu başka bir arabada yani 2.7 motorlarında bile yapsan rampaya çıkarken illa araba titretir ama yani 3.5 400 beygir olması, koldan çekmeli olması, iç kondisyonunun güzel olması benim bu arabaları almam için çok büyük nedendi. İki arabayı da tam istediğim gibi gönlüme sine sine kullanıyorum. Allah inşallah yani herkese istediğini böyle versin ve böyle tecrübeler yaşamayı nasip etsin. Bu arada hatırlıyor musun? Ben Türkiye'de sana söylüyordum. Honda'ya asla binmem. Evet. O Ama Honda'yı çünkü hiç o Honda'yı sevmiyorum. şey sanıyor. 1.6 ES, yani Civic mi? Civic 2005 Civic'ler falan Türkiye'de evet, görünce hiç hoşuma gitmiyordu onlar benim. sanıyor. Ben ama mesela ne olursa olsun yine burada 1.6 ES'leri bulsam bir tane 1.6 ES alırım. Ya da işte S2000 de var ama S2000'ler burada çok pahalı. Yani neden pahalı onu da anlamıyorum. Gerçi Türkiye'de pahalı ama bazıları da sevmiyor S2000'leri ama ben seviyorum. Belki nasip olursa ileride bir S2000 sahibi olurum. Ama S2000'den önce tabii ki yani 2005 ile 2007 model arası sarı bir Corvette olursa zaten tamam. Tamam, devam gidelim. Kanada'daki otomobil sistemi hakkında seni en çok ne şaşırttı? Şöyle söyleyeyim, burada paran yoksa bile araba alabilirsin. Leasing vesaire. Bu beni çok şaşırttı. Hı hı. Evet, Evet. yani Ya para evet. fırsatlar çok. Yani İhtiyaç burada olduğu evet, için. burada kredi skorun bile yani her şey kredi skoruyla her insanın her birey insanın aile olsan da fark etmiyor yani. Aile olarak değil birey. Mesela benim ayrı, Katya'nın ayrı kredi skoru var. Kredi skorun kötü bile olsa fark etmiyor. Öyle ya da böyle bir şekilde o arabaya sahip olabilirsin. Evet, Bu beni çok şaşırtmıştı. Türkiye'de yani evet. Her şey kolay. yapamazsın. Yeter ki çalış. Evet. Tamam, son soruya geldik. Türkiye'de, Kanada'daki gibi olmasını istediğin bir şey var mı? Kesinlikle yıkama. Burada yıkama kültürü yok. Herkes Hayır, tamam, evet onu böyle konuşalım. yani Hı hı. gerçekten yıkama kültürü yok. Her yerde mesela fırçayla köpük var mesela. Kardeşim ben arabama fırça sürmüyorum. Yani bunu anlatamadım. Hatta ben elimle yıkıyorum köpüğü vesaire kendim yapıyorum. Bana su tutmaya gittiğimde adam dedi ki yani bura
Ne, Hızlı olman evet, lazım quick gibi bir sell mi şey. öyle bir şey yani. Hızlı satış gibi bir şey söyledi. Yani hızlı yap çık hesabı yap. Dedim fark etmiyor yani. Ben dedim böyle yapmıyorum. Kuyruk da yok yani. Kuyruk da yok, bomboş. Ya benim dedim ilgilendi. Ben dedim yani senin kullandığın fırçayı dedim arabama sürmek istemiyorum yani. Bu çizikleri yapmak istemiyorum yani. Burada o kültürü yok. Biz babamla mesela çok ufakken hatırlıyorum. Pazar günleri olsun, cumartesi günleri olsun bizim Şahin'imiz vardı bir tane. Garajımızda, evimizin önünde arabamızı yıkardık. Burada bu kültürü yok. Adamlar hadi tamam hadi hızlı olsun. Tamam vur geç ya. Benim için yani araba araç değil. Ben seviyorum. Ben sevdiğim için de ne bileyim Calgary'de de olsun, burada da olsun garaja gidip akşamları canım sıkıldı mı otururum. Arabaların karşısına böyle kendimi uzatırım. Ben böyle sevdiğim için yani bunu adamlara anlatamıyorum ama burada geneli yani bunu yapmıyor, bunu sevmiyor. O yüzden ben Türkiye'den getirebilseydim arabalarla ilgili bu fikri getirirdim buraya. Tamam. Şimdi tam tersi düşünelim. Kanada'dan Türkiye'ye mi? Evet. Kanada'dan Türkiye'ye de arabaları götürürdüm. Daha ucuz. Evet, vergi Evet, ama çıkarırdık. tabii ki burada mesela şöyle bir şey, bunu da ben not olarak buraya eklemek istiyorum. Yani ben Türkiye'de hep günde 2 saat, ya pardon günde 2 iş, 3 iş geri geliyordu bazen yapıyordum yani mesleklerim gereği. Ee, Ne olursa olsun böyle buradaki gibi arabalara binemiyordum. Ama burada da yani Türkiye'de yaptığım mesleklerin bana kazandırdığı şeylerle buraya gelip bu mesleklerin e, ne bileyim handiwork ne demek? Yani el işçiliğiyle burada belli meslekler icra ettim, yapmaya çalıştım. Onun karşılığında buradaki bu arabalara binebiliyorum. Normalde aslında Türkiye'den buraya gelip işte yani el işçiliğiniz vesaire bir şeyiniz yoksa zaten burada da bu şekil arabalara binemezsiniz. Bunun altını ben gerçekten yani çizmek istiyorum. Çünkü buraya gelmeden önce benim kafamda da çok başka bir Kanada vardı ama buraya gelince işin aslında o kadar kolay olmadığını gördüm. İlla ki burada ne yapıyorsanız yapın. Yani elinizin bir şeyler tutması gerekiyor ki burada para kazanıp da bir hayat kurabilirsiniz. Onun haricinde işte belli bir mesleğiniz, belli bir işiniz veya belli bir tecrübeniz yoksa burada para eden gelip de burada bu araba yani güzel arabalara yani ucu ucuna gelir hep böyle bir stresin içerisinde olursunuz. Yani burada da aslında kolay değil demeye çalışıyorum. Öyle toz pembe değil. Aslında burada bana göre daha zor. Çünkü ben ana dilim yani ana dilim gibi İngilizce konuşamadığım için bana çarpı iki zor oluyor. Halbuki İngilizcem biraz daha iyi olsa belki daha kolay olacaktı. Ama bu zamana kadar bir şekilde öyle ya da böyle götürdük falan filan iş falan filan. Evet. Neyse evet, Kanada'da imkanlar çok. Evet. Mesela lüks araba mı istedin? Krediyi al. Yeter ki öde. Evet. Nereye gidiyorsun? Sana video için teşekkürler. Çıkarması. Teşekkür ederim. Bizi izlediniz ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Söylediklerimiz tamamen bizim düşüncelerimiz. İlla ki doğru bir şey yok. Evet. Yanlış da olabilir. Kendi Evet. tecrübelerimizi aktardık. Kendi bildiklerimizi aktardık. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. O yüzden sizi çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Öptük.